Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda sizlerle bu clutch çantanın modelinin çalışmasını yapacağız. Yelpaze modeli olarak geçiyor örneğimiz. Ben bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örnek yaptım. Bir tane örneğimiz 6 tane sık iğneye denk geliyor. Yani 48 tane sık iğne yaparak başladım. Bu ebatta yapacaksanız 48 tane zincirimize sık iğne bir tarafta, 48 tane de diğer tarafta. Yani 8 örnek bir tarafta, 8 örnek diğer tarafta olacak şekilde yapılıyor. Tığ numaram 3,5 numara kullanıyorum. Ama bu kağıt ipler kalınları var, daha böyle inceleri var. 3, 3,5, 4 numaralı tığlar kullanabilirsiniz. Şimdi ben daha küçük bir, mesela 5 tane örnekten bir model göstereceğim. 5 tane model için 6 tane sık iğne ihtiyacımız var. Yani 30 tane zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30. 30 tane zincirimi çektim. Şimdi bir tane de geri dönüş için zincir çekiyorum. Ve bakın şu hemen zincirin dibindekinden değil, bir yanındakinden başlayarak 1, 2, 3, 4. Buradaki zincirlerin hepsine tek tek sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Yirmi sekiz, 29 ve şu son zinciri de yapıyorum. 30. 30 tane sık iğnemizi hazırladık bir tarafa. Şimdi köşede artırmamız yok arkadaşlar. Direkt dönerek yapacağız. Şimdi 30 tane de tam karşılığına gelecek şekilde aynı yere batmıyorum. Bakın şurası 30. sık iğnemiz. Şimdi buradan tekrar başlıyorum. 1, 2, şu diğer ipi de altta saklayarak yapalım. 3, 4. Sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Ve tam başladığımız noktanın içine de giriyorum. 30. sık iğnemi bu tarafta da tamamladım. Şimdi ilk yaptığımız sık iğnenin tepe noktasına giriyorum ve oraya şöyle bir kitleme yapıyorum. Şimdi örnek sırasına başlayacağız. Burada hiçbir şey yapmadan, pardon, şurayı tekrar yapalım. Buraya giriyorum. Kitlememizi şu şekilde yapıyoruz ve bir zincir çekiyorum. İlk sıra bu şekilde birleştirdik. Şimdi tığa doluyorum. Bakın şuradan 1, 2, 3. 1, 2, 3.
sık iğnenin tepe noktasına giriyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıyorum aynı noktanın içine. Bakın, hatta karıştıran arkadaşlar olabilir. Şu ilk sık iğne çektiğimiz yer, yukarı çıkış sıramız, oraya bir tane işaretimi koyuyorum. Aynı boşluğun içine 5 tane trabzanı yaptım. Tekrar 1 2 3. boşluğa giriyorum. İlmeği alıp sık iğne ile kilitliyorum. Tığıma doladım. Tekrar 1 2, bakın 1 2 3. boşluğun içine girerek buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Trabzanlarımız üçlü trabzan. Yani tığıma doluyorum. 1 2 3 kere de yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımız oldu. Bir tane daha yapıyorum. 5 1 2 3. alttaki sık iğnenin tepe noktasına girerek kilitlememi yapıyorum. Tekrar tağa doladım. 1 2 3.'nün içine girerek buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Dört ve 5. trabzan. Tekrar alttan sayıyorum. 1 2 3. boşluğun içine giriyorum. Sık iğne ile buraya eklememi yapıyorum. Tekrar tağa doladım. 1 2 3. boşluğun tepesine 5 tane trabzan. Beş tane trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3. boşluğa sık iğne ile eklememizi yapıyoruz. 1 2 3. tepe noktasına 5 tane trabzan yapıyoruz. Beş tane trabzanı yaptıktan sonra 1 2 3. boşluğa zaten tam köşe noktasına gelecektir. Buraya sık iğne ile eklememi yapıyorum ve bir kenardaki örneklerimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer tarafa başlayacağız. Tığa doladım. 1 2 3. boşluğa giriyorum ve buraya 5 tane trabzan yapıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. Bu köşe dönüşlerinde yapacağınız trabzanın yeri tam karşıdakinin, bakın şuradaki yaptığımız yerin karşılığına denk gelmesi gerekiyor. Aslında yani bu tarafta saymaya da gerek yok. Diğer tarafın tam karşılığına gelecek şekilde
trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımı tamamladım. 1 2 3. boşluğa girerek sık iğne ile kilitliyorum. Tekrar tağa doladım. Dediğim gibi saymaya gerek yok ama yine de 1 2 3 diğer tarafın yaptığımız yerin tam karşılığına denk geliyor. Ve buraya da 5 tane. Beş tane trabzanı yaptıktan sonra yine 1 2 3. sık iğnenin tepe noktasına sık iğne ile kilitliyorum. Tağa doladım. 1 2 3. Dediğim gibi hep karşı taraflarına gelecek şekilde bu tarafında trabzanlarını tamamlayalım. Şimdi son örneğimi de yapıyorum. Beş tane trabzan yaptım. 1 2 zaten işaret koyduğumuz noktaya geldik. Ve tam bu noktaya girerek sık iğne değil, böyle içinden geçirerek kilitledim ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. 5 tane yukarı tarafta, 5 tane örneğimizde ortadaki sık iğnemizin diğer tarafında var. Bu birinci sıramız. Bakın şöyle katladığımız zaman şunları bir düzelteyim. Buradaki dilimlerimiz karşılıklı geliyor. Bir üst sırada, şimdi burada bir önce yapmadan önce anlatayım. Bir üst sırada 5 tane yapacağımız trabzanlar bu iki örneğin tam orta noktalarına gelecek. Yani birinci örneğimiz buradan başlayacak, ikincisi buradan. Tam iki alttaki beşerli trabzanların orta noktalarına yapacağız. Onun için kitlemeleri de buraya 5 tane trabzan yapacağız. Kitleme sık iğnelerimizde 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına tekrar 5 tane trabzan yapacağız. 1, 2, 3. Bakın şu aşağıda 5 tane trabzan var. Üçüncünün tepe noktasına eklememizi yapacağız. Şimdi birinci sıramız bitti. İkinci sıraya sık iğne ile şuraya kadar ipimizi yürüterek geleceğiz. 1, 2, 3 tane kaydırma yapıyoruz. Kitlemeyi yaptım. Hemen ilk trabzanın tepesine girdim. Birinci kaydırmayı yapıyorum. Tekrar yanındakine girdim. İkinci kaydırmayı yapıyorum. Bakın alttaki 3. trabzanın tepe noktasına gelebilmek için bir tane daha kaydırmayı yaptım. İkinci sıraya şu anda başlıyoruz. Tığımı doladım. Dediğim gibi yani eğer sıra karıştırırım derseniz buraya bir tane işaretleyici takabilirsiniz. Çünkü her seferinde örneğimiz kaydırarak diğer alttaki örneğin orta noktasına kadar gelmemiz gerekiyor. İşaretimizi taktım. Bakın 2 tane alttaki örneğin tam orta noktasına, orta boşluğuna girerek 5 tane trabzan yapıyorum. 1
2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yaptım. Alttaki 5 trabzanın üçüncünün tepesine eklemeyi yapıyorum. Tekrar bu araya 5 tane trabzan yapacağız. Beşinci trabzanımı yaptım. Buradaki üçüncü trabzanın tepe noktasına girerek kitlememi yapıyorum. Şimdi bu aradaki boşluğa 5 tane trabzan yapıyoruz. Tepe noktasına eklememizi yapıyoruz. 5 tane trabzan yapıp tepe noktasına ekleme yapıyoruz. Üçüncünün tepe noktasına ekledim. Ta doladım. Şimdi yapacağımız yer bir alt sırada 5 tane burada 5 tane burada trabzanımız vardı. Tam bunun orta noktasındaki bakın şuraya bir sık iğne ile girdiğimiz yer var. Oraya girerek yine 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Ve bu da beşincisi. Tam köşe noktasına 5 tane yaptık. Yine 1, 2, üçüncünün tepe noktasına girerek kitlemeyi yapıyorum. Bakın bu sefer tam şu orta noktaya geldi. Gördünüz mü? 5 tane trabzanımız şu orta noktaya geldi. Diğer tarafta aynı şekilde devam ediyoruz. Kitlemeyi yaptık. 2 tane modelimizin ortasına girerek 5 trabzanla devam ediyoruz. Beş tane trabzanımı yaptım. Bakın alttaki 1, 2, 3. trabzanın tepe noktasına kitlemeyi yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3. tepe noktasına 5 tane trabzan yapıyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde tam köşe noktasına 5 trabzan yapmıştık. Yine burada da köşe noktasına 5 tane trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Sırayı da yaptıktan sonra zaten modelimiz artık kendiliğinden ilerliyor. 1, 2, 3. 4. Bu da 5. trabzanımız. Sıramız yine 1, 2, 3. de şu işaret koyduğumuz yerde bitiyor.
Bazen şu ipleri biraz çekelemek gerekiyor arkadaşlar. Burada sıramız bitti. Şimdi örneğimiz bu şekilde duruyor ama yukarı çıktıkça toparlayacak kendini. Bakın dönmeye başladı. Şimdi burada sıramızı tamamlamış olduk. Bir üst sıraya çıkmak için örneğimizi alttaki bakın şu iki beşli trabzanın tam ortasına yapmamız lazım. Onun için bu ilk örneğin 5 tane trabzanın şu tepe noktasına kadar ipimizi yürüteceğiz. Buraya sık iğne ile ekledim ve sıramı tamamladım. Şimdi 1 2 3 tane ilmeğimi yürüttüm. Ve diğer sıraya buradan başlamış oluyoruz. Yani dediğim gibi aslında işaret koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz. Şimdi buradan zincir çekmeden şu araya girerek 5 tane trabzan yapıyoruz. Evet, kağıt ipler bazı yeşil yaptığım mesela daha yumuşak bir kağıt ipti. Bunun renginden dolayı galiba arkadaşlar biraz daha sert. 3 4 5 5 tane trabzanı yaptım. Alttaki üçüncünün tepesine ekliyorum. Ve örneğimiz bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Bu araya 5 tane tepeye ekliyoruz. Araya 5 tane tepeye. Hep bu şekilde aralara yapıyoruz. Tepelere ekleyerek sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi köşedekinin tepesine sık iğne ile ekledim. Bakın şu bir alt sırada bir tane sık iğnemiz var. Oraya da giriyoruz. Beş tane trabzanımızı tamamlayıp 2 3 4 ve 5 tane trabzanımızı yapıp şu işaret koyduğumuz yer buraya da kitlememizi sık iğne ile kitlememizi yapacağız. Sıramız tamamlanmış olacak. Giriyorum. Sık iğne ile kitledim. Bakın 1 2 3. sıramız tamamlanmış oldu. Şimdi tekrar 3 ilmek yürüterek giriyorum. 1 2 3. Yeni sıraya buradan başlıyoruz. Yine dediğim gibi işareti koyabilirsiniz. Şimdi 4. sıraya buraya kadar ipimizi yürüttük ve şu araya 5 tane trabzan yaparak başlıyoruz. Dediğim gibi her sıra bu örneğimiz bir dahaki sıra şuradakinin üstüne kadar kaydıracağız. Böyle kaydırarak sıra sonlarında sıra başında mutlaka ilmek kaydırarak yani bir alttaki modelin 3. trabzanına denk gelecek şekilde ipimizi kaydırarak geliyoruz ve örneğe tam bu noktada başlıyoruz.
Bu şekilde dönerek istediğiniz boya gelene kadar devam ediyor. Ben şimdi bir de bunda mesela son sıra şu trabzanlarımız çok fazla yaymasın diye bir sıra şöyle ipi yürüterek zincir şeklinde devam ettim. Onu da şurada göstereyim. Diyelim ki modelimiz bitti. Kaydırmaya zaten bakın şuraya kadar geldik. Aynı bu şekilde son bir sırada böyle bütün ilmeklerin içine girerek kaydırma yapar gibi bütün çantanın etrafını bu şekilde tamamladım. Yani bunu yapmak zorunda da değilsiniz ama şu trabzanlar zamanla yayılmasın diye şöyle bir ağız kısmı toparlansın diye bu şekilde ipimi kaydırarak zincir şeklinde bütün etrafını tamamen dolaştım. Aynı yere gelince de bitirdim. Bunun içine astar yapıp fermuar yapabilirsiniz veya böyle bir sap örüp çanta olarak da kullanabilirsiniz. Evet, modelimiz bu kadar arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.